bu aşkım için, bu sevdam için öyle bir yapıt yapacağım ki dünya var olduğu sürece var olsun. Ama içeride çok güzel bir detayı görüyoruz. İçeride simetriyi bozan tek şey var. Şah Cihan'ın mezarı. Bir aşkın karşılığı yapılmıştır falan da filan bir tövbe haram. 3 tane kadın yap, kadına 14 çocuk doğur falan filan. Öyle. Bazı şeylerin görüntüsü tuhaf da olsa arkadaşlar gerçekten lezzetli bu arada. Şu ana kadar gördüğüm Japonya'da dahil en yeni metro. Belki hiç belli olmaz. Japon malı bile olabilir. Benim simülasyonda tek canım var. Ben gidince gidiyorum. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben şu anda Agra şehrindeyim. Varanasi bölgesinden yani Kumbh Mela'dan buraya geldik. Kumbh Mela'dan buraya gelince biraz böyle medeniyete gelmişim gibi hissediyorum bu arada. Burada da birazcık böyle bir turizm kokusu var Taj Mahal kaynaklı. Sizi fazla tutmayacağım. Sizi Agra'ya döndüreceğim. Sizi Taj Mahal'a döndüreceğim. Bu videoya yeni geliyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiysen de bir beğenini alırım. Hadi bakalım Agra'ya. Zaten böyle güzel bir turizm kokusu var. Şu akrobatik kızlarımızı Kumbh Mela'da görmüştük. Kumbh Mela videolarını izleyen arkadaşlar. Burada görmediğim kadar, Hindistan'da görmediğim kadar turist var. Yani Kumbh Mela'da ben milyonların olduğu Kumbh Mela'da birkaç tane turist gördüm. Varanasi çok ünlü olmasına rağmen Kumbh Mela nedeniyle yine az turist vardı. Ama burada epey var arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle Varanasi'den başlayıp Pakistan'a doğru gidiyorum. Dur bakalım böyle daha nereye kadar gideceğiz. İlginizi ne kadar çekiyor bilmiyorum da Taj Mahal dünyanın 7 harikasından bir tanesi. Yani yaşayan, yani ayakta olan yeni 7 harikasından bir tanesi. Ve buraya kadar gelmişken tabii ki onu da göreceğim. Şimdi geldim tren istasyonuna. Jaipur'un tren biletini de alayım diye. Yolum düşmüşken buradan alayım, rahat şey yapayım diye. Bu arada buraya gelmişken size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir kaosun içerisindeyiz. Klasik Hindistan değil mi? Bu arada burası Agra Kalesi. Red Fort diye geçiyor. Kırmızı güzel bir kale. Burada Babür İmparatorluğundan kalma eserler hepsi kırmızı kumla yapıldığı için kırmızı duruyor. Şimdi Taj Mahal'a gideceğiz. Taj Mahal'ın giriş kapısı da öyleydi. Hindistan gerçek değil hocam. Hindistan bir simülasyondur. Böyle bir oyundur. Bu arada bu lemonade. 20 rupees. This lemonade. Oh, 20 rupees. Bu limonlu bir şey yapıyor böyle. 20 rupiymiş. Aa burada benim sevdiğim yemeği yiyorlar. Evet. Bakayım. Bakayım. Aynen hocam burada benim sevdiğim yemeği yiyorlar. Bak burada da şu tatlıyla denemiştik Delhi'de. Aynı Kemalpaşa tatlısı gibi o da. Şimdi bir şey gösterecektim, araya yemek girdi. Bir tabak yemeyelim mi ya? Ha burada yapıyor, yan tarafa gönderiyor şu motor yağı da. Bu yan tarafın ekmekçisi. Şurada ne var? Ablam buradan su içiyor. Ha burada da aynı şey var. Ama orada ekmekler taze şöyle. Şimdi şuradan çıkan ekmeği yiyeceğiz arkadaşlar. Şurada. İçinde patates var. Şöyle. Bu da nohutlu acılı bir yemek. Full of Indian spices. And very delicate, very mild. Will not burn your stomach. Yes, 2 samosa. 28 rupees only. 20 rupee. 28. 28. Yep. 2 tane samosa arkadaşlar 28 rupi. Lezzetliydi. Bazı şeylerin görüntüsü tuhaf da olsa arkadaşlar gerçekten lezzetli bu arada.
Bunlar da tek kullanımlık tabaklar. Tek kullanımlık tabaklarda yiyorsun böyle çatır çatır. Burayı sevdim. Zaten trene binmeden önce gelip burada yer giderim, yanıma da alırım. Tam simülasyonu anlatıyorduk. Burada da böyle lokum benzeri şeyler var ama bu ne biliyor musunuz? Bunu böyle şekerden falan yapıyorlar. Bunu neye benzetirsem olur? Bizim bir kabak tatlısı var ya, kireçte yaptıkları, dışı çıtır içi yumuşak olan çıtır kabak tatlısı. Bunlar da öyle şekilde. Bunu ısırıyorsun, içinden hafif böyle daha bir sıvı kıvamda olan bir şeker tadı geliyor. Şimdi böyle hayatları, böyle şeyleri görüyorsunuz. Burada tütsüsünü yakmış, yemeklerini yiyorlar. Şurada bak yeni yemek yapıyor. Şurada tütsü. Bu nedir ya? Sen ne yapıyorsun? Böyle yolda giderken sana araba çarpıyor. Oyundan, simülasyondan çıkıyorsun, bir daha başlıyorsun. Zaten adamlar da buna inanıyorlar. Reenkarnasyondan dolayı, o yüzden sıkıntı yok. Bu bir simülasyon, böyle devam ediyor. Benim simülasyonda tek canım var. Ben gidince gidiyorum. Onlar öyle değil. Onlar bir daha geliyorlar. Şimdi çok şaşırdım. Neden? Mumbai'deymiş, Delhi'deymiş, o trenleri, metroları, her şeyi gördüm ya. Benim ömrümde gördüğüm en temiz metro. Ulan en yeni metro da burada ya. Gel bak. Şimdi aşağı inelim. Abi hep kötü bir şey mi göstereceğiz? Biraz da iyi bir şey göstereyim. Hello. Where are you going? Taj Mahal. 10 rupees. 50 rupees. Yeah. 15 rupi verdim. 2 durağa. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Where are you from? I am from Turkey. Turkey. Turkish. Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Do you know? Şöyle bak, şuraları böyle dekorlamışlar. Hoppa. Bak 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 bak. Bak indik. Aman, 1-2 kişiyiz. Abi trene baksana. Yepyeni. Zaten bu arada yeni yapıyorlar. 5-6 durak var. Yok. Aynen. 6 durak var. Geri durakları falan da yapılıyor. Bu da böyle Taş Mahal'e gidiyor. Vay arkadaş. Şeyde de Mumbai'de de bir metro vardı ama bu kadar yeni, bu kadar güzel değildi. Şu ana kadar gördüğüm, Japonya'da dahil, en yeni metro. Belki hiç belli olmaz. Japon malı bile olabilir. Neyse. Sıkmayayım sizi. İnince görüşürüz. The train to Large East Street. Ya öyle geldik. Bu paralel dünyada ufak bir sıkıntı var geçişlerde. O yüzden bir anda buraya düşüyorsun. Yoksa burası Hindistan değil tabii ki. Stasyona bak. Şimdi geldim Taj Mahal'in kapılarından bir tanesine. Direkt ben metro istasyonunun dibinde olan kapılardan. Bakmayın buraların böyle güzel olduğuna, şu metronun falan güzel olduğuna. Benim otelim şu mahallede. Orada boka basmamak için seksek oynuyoruz. Yani fakirlikmiş, pislikmiş, oraları epey bir götürüyor yani. Hani gidip oraları da göstermeme gerek yok. Zaten Hindistan videolarında bunu bol bol görüyorsunuz. Sadece yanıltmasın, burası böyle diye, orası düzgündür, Agra düzgündür diye yanıltmasın. Tabii ki öyle bir şey yok. Bu arada Agra'da sokaklarda çok fazla maymun var. Bir şey fark ettim. Buradaki maymunlar insanlardan çok korkuyorlar. Bu çalma çırpma işlerinden dolayı herhalde çok fazla dayak yedikleri için. Çünkü esnaftan çok bir şey çalmalara kalkışıyorlar. O yüzden korkuyorlar. Köpekler de öyle. Köpeklerde de bir korku şeyi var. Karga arkadaş, Hindistan'da ne kadar çok karga var. Bu arada Agra'da kartal falan da çok fazla var. Sürekli tepede görüyorum. Özellikle Taj Mahal çevresindeki yerlerde, Yamuna nehrinin üzerinde falan çok görüyorum. Bak mesela gelmiş burada salatalık çalmaya. Ama teyzem onu bir yakalasa bacaklarını ayırır. Şu an arkadaşlar bunlar diyorlar, Taj Mahal.
Telaffuzu öyle, Taj Mahal. Şu an Taj Mahal'in bahçesinde güvenliğe doğru gidiyorum. Sokamadık abi, tripodu aldılar. Biliyordum tripod yasak olduğunu. Neler yasak falan filan diye bakmıştım. Tripod yasak görünüyordu. Bir ihtimal belki saklarım dedim ama çantayı dilik dilik ettiler. Tripodu buldular. Şimdi geldim. Maşallah kalabalık da. Neden kalabalık biliyor musunuz? Ben 1300 rupi ödedim. 15 dolar mı yapıyor ne? Onu ödeyince de sana bir küçük su, bir de işte içeriye girerken demek ki ayakkabı çıkarılıyor falan. Onu çıkarma diye bir galoş veriyorlar. Diğerleri de sanırım 50 rupiye giriyor arkadaşlar. Meşhur giriş kapısı burası. Vay arkadaş. Ve kapıdan böyle karşısı nasıl görünüyor. Şimdi burayı araştırırken bazı yerlerde böyle mimarlık şeylerinde falan yazar ki der böyle kırmızıdan yapılmış. Buradan böyle girdiğinde o gözün kırmızıdan bir anda o beyazı görsün diye, daha çok ışıltılı olsun diye. Ben kendi yorumumu yapayım. Yalan. Babür İmparatorluğu'nun bütün eserleri hepsi kızıl kumdan yapılmış. Yani her şeyi kızıl kumdan yapmışlar. Bunu da kızıl kumdan yapmışlar yani. Onu evet, kırmızıdan beyaz güzel görünüyor olabilir. Tövbe haram. Yalan, yalan, yalan. Gün doğumunda gelirsen pembemsi bir hal alıyor. Ben gün doğumunda Agra'ya geldiğimde uzaktan gördüm, böyle evet pembemsi oluyor. Gün ortasında ışık çok yüksek olduğu için bembeyaz oluyor ve gün batımında da altın rengine bürünüyor arkadaşlar. Hikayesi var, yapılışı var. Ama gerçekten baktığında böyle, şimdi bunun mimarı aslında kim olduğu tam olaraktan bilinmiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. İranlılar yok bizim adamımız yaptı, Osmanlılar yok bizim adamımız yaptı diye dönüp dolaşıyor. Tam olaraktan kime ait netlik yok. Herkes kendine çıkarıyor. Ama zamanında yapılış şekline bakılınca bu aslında tamamıyla ortak fikirden, ortak el emeklerinden çıkan bir şey olduğu için mimarlığı da ortak olmuş olabilir. Ama bakınca gerçekten Osmanlı'yı andırıyor arkadaşlar. Bazı Osmanlı şeylerini görebiliriz. En baştan zaten kubbelerden ve minare yapılarından. Şimdi bu alana böyle galoşlarımızı giydirdiler. Sıra var yani, sıra yok değil ya. Sıra var. Şimdi ben bir içeri gireyim. Çünkü içeri girmenin de bir sırası var şöyle. İçeride kamera çekmek yasak. Çıktığında size böyle bir şeyler anlatalım. Burayı gezelim, etrafını konuşalım, detaylara bakalım. Şimdi giriş kapısına geldim. Giriş kapısına gelince, yaklaşınca anlıyorsun. Çok kusursuzluğunu koruyamamışlar ya. Çok fazla sonradan düzeltmeler almış. Şu işlemeler harika da. Şurası çok düzeltmeler almış. Hatta karşı tarafta bir yerde ekleme var. Ben böyle tam yani anlatılırken tarihçiler kusursuzluk şu an bile kusursuzlukla anlatıyorlar. Hatta bunun yapılma hikayesinde şöyle bir cümle var. Öyle bir şey yap ki dünya var olduğu sürece var olsun diye. Mesela şurada eklemeler var. Şurayı görüyor musunuz? Bakın şurada ekleme var. Şimdi arkadaşlar gezdik. Bunun bahçesindeyken şöyle size, ya tripodum yok. Şöyle size tutarken, siz etrafı izlerken, size bazı görüntüler gösterirken buranın hikayesinden birazcık bahsedeyim. Çok sıkmadan. Çünkü tuhaf bir hikayesi var bana göre. Devlet işiyle kişisel hayatını karıştırmak
gibi bir şeye dönüştüğü için benim tuhafıma gidiyor. Çünkü ne güzel söylemiş o Osmanlı hükümdarları. Devlet-i Aliye'nin geleceği için ne gerekiyorsa o diye kendi ailelerinden, kendi çocuklarından bile vazgeçenler bile var. Tabii orası ayrı bir konu. Şimdi eski Babür İmparatorluğu'nda 17. yüzyılda Şah Cihan'ın yaptırdığı bir yapıt. Burası bir tapınak değil, burası bir cami değil, burası bir türbe derler ama türbe de değil. Çünkü türbe dediğimizde olay bambaşka bir şeye gidiyor. Burası bir anıt mezarlık arkadaşlar. Burası eşlerinden bir tanesi için yaptırdığı anıt mezarlık. Neden eşlerinden bir tanesi için yaptırıyor? Bu eşine ne oluyor? Bu adamın 3 tane eşi var Şah Cihan'ın. Şah Cihan'ın 3 tane eşinden bir tanesi 14. doğumunda, ben bir sağlıkçı olarak burayı bastırarak söylüyorum, bir kadına 14 doğum yaptırırsan rahmi en son artık son doğumda tabii kanamadan her şey olur. 14. doğumunda kadın ölüyor. Ve o esnada bunlar seferdeymiş, seferde ölüyor. Hatta seferde gömüyorlar. Sonra kimileri der ki kadın istemiş, kimileri de der ki kadından sonra adam düşünmüş. Demiş ki ben öyle bir bu aşkım için, bu sevdam için öyle bir yapıt yapacağım ki dünya var olduğu sürece var olsun diye düşüyor araştırmalara. Bunu en güzel kim yapar, kim eder, ne olur, ne biter diye. En son karar kırılıyor ama mimari halen net olarak belli değil. Bazıları Osmanlı, hatta Mimar Sinan'ın çırakları yaptı diyor. Bazıları İran diyor, bazıları ortak yapıldı diyor. Ama dünya üzerinde bu işle ilgili en güzel nasıl yapılır, kim neyi güzel yapar, bu adamların hepsini topluyorlar. Ve dünyanın her yerinden en değerli taşları topluyorlar. Yani burada incisinden, pırlantasından, en kaliteli mermerlerinden, zümrütlerinden, yakutlarından, dünyanın en değerli taşları hepsi var. Zaten bunun maliyetinin çok fazla olmasının sebebi de dünyanın en değerli bütün taşlarını buraya toplamasıdır. Maliyeti demişken en son günümüz koşullarında hesaplamışlar taşlardan 1 milyar doları aşmış. Aşağıya yazarım ne kadar dolarlık bir maliyet çıkmış diye. Öyle bir şey yapmışlar ve 20 yıl sürmüş arkadaşlar. Ve özellikle detaylarda şuna çok dikkat edilmiş. Her şey simetrik bir şekilde yapılmış. Yani her şeyin simetriği var. Mesela bir çiçek yapılıyorsa o çiçeğin bir simetrisi hemen karşısında vardır. Ama içeride çok güzel bir detayı görüyoruz. İçeride simetriyi bozan tek şey var. Şah Cihan'ın mezarı. Çünkü içeride karısına Mümtaz Mahale yaptırıyor burayı. Tam ortada oluyor. Sonrasında adam öldükten sonra kısmını da anlatacağım. En son adamı buraya gömüyorlar. Yanına gömdükleri için gerçekten bütün bu düzenin içerisinde düzeni bozuyor. Yapıldığında, hatta burayla alakası yok. Dünyadaki böyle eserleri baktığımızda arkadaşlar, bu eserler yapıldıktan sonra yapan kişiler ya yapabildikleri becerisi olan uzuvları veya neleri, gözleri ne olursa onlar ellerinden alınır aynısı yapılmasın diye, ya da öldürülür. Bu sadece burada olan bir şey değil. Avrupa'daki eserlere de baktığımızda, diğer dünyadaki diğer eserlere de baktığımızda böyle bir detay hepsinde var. Burada da aynı şekil olmuş arkadaşlar. Yani elleri kesilenlerden gözleri oyulanlara kadar olmuş ve bu dünyada her yerde olan bir şey burada da olmuştur. Ve ben burayı neden sevmiyorum? Burası bir cami değil. Burası insanların huzur bulduğu bir yer değil. Burası devletin işine yarayan bir yer değil. Burası kişisel yapılmış bir yer olduğu için ben burayı sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Adam kendi parasıyla yapmış. Sana ne Musa dersen, devlet adamısın. Sen bir Babür İmparatorluğu'nun başındaki adamsın. Devletin parasını kendi isteklerin, kendi hazların doğrultusunda, kendi egoların doğrultusunda harcadığın için, o yüzden bu bana ters geliyor. Bu da benim ufak bir yorumum olsun. Ve adam bunu yapıyor, bu adamı sonradan buraya niye gömüyorlar? Bu adam aslında buraya gömülmeyecekmiş. Bu adam devleti yönetmeye devam etseymiş, kendisi bir tane daha Taş Mahal yaptıracakmış. Siyah renkte ve orada olacakmış. Ama bu adam bir taht kavgasından, bu adam tahttan alıyorlar ve bu adam yanlış oğlunu destekliyor. Diğer oğlu savaşı kazanıyor. Öyle olduğu için bu adamı oğlu hapsettiriyor. Şurada
Tam burayı gören bunların kalesi var. Babür Kalesi var. O Babür Kalesi'nden burayı gören bir küçük odaya adamı hapsediyorlar. Adam hayatı boyunca, geri kalan hayatı boyunca Taş Mahal'i görüyor arkadaşlar. Ve en son öldüğünde de içeriye simetriyi bozan tek detay olaraktan adamı gömüyorlar. Böyle ilginç bir sizi sıkmadan böyle bir detay vermiş olayım. Umarım atladığım başka bir detay yoktur. Sizin de bildiğiniz başka bir detayı varsa siz de söyleyebilirsiniz. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. Yok aşkından öldü, yok böyle oldu, yok şöyle oldu. Bu bir aşkı temsil eder. Bu büyük bir aşkın karşılığı yapılmıştır falandır filandır. Tövbe haram. 3 tane kadın yap, kadına 14 çocuk doğur falan filan. Böyle bir inanasım yok. Ben sevmememin sebebi normalde bu tür şeyler, büyük yerlerin enerjisi beni gerçekten alır götürür. Buranın enerjisi beni bir yere götürmedi. Çünkü sebebi ise yapılış şeklidir. Bir de hazır yapılmış bu kadar para harcanmış. Bari Hindistan devleti koruyabilseydi, çok fazla koruyamamışlar. Yine de geldik gördük dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesi olan Taş Mahal'i. Bir de mimari detaylarında arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi buranın 4 tane minaresi var. Buranın minaresi var ama burası bir cami değil. Tekrardan söylüyorum. Burası cami, işte tapınak, öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu detaylar, çünkü burada mimarlıkla ilgili olan çok fazla detay var. Bu araştırdığımızda mimarlık detaylarında özellikle şunu belirtiyorlar. Diyorlar ki bunun hafif dışa doğru eğimi yapılmış. Çünkü herhangi bir olayda devrilme durumunda devrilip de Taş Mahal'e herhangi bir zarar vermesin diye. Bu detayın aynısını Suudi Arabistan'da Kabe'de de görmüştüm arkadaşlar. Hafif dışa doğru yamuktu hepsi. Çünkü yıkıldığında Kabe'ye yetişmesin. Bir de boyları yıkıldığında Kabe'ye zaten yetişmeyecek şekilde yapılmıştı. Bu ama yıkıldığında yetişiyor gibi görünüyor ama detay olarak dışarıda duruyor. Belki içinizden söylediğim bazı şeylere kızanlar olacaktır. Arkadaşlar ben biraz bu tür şeylerde dilim sivridir. Eleştiriyi severim. Bugün Taş Mahal'deydik. Hindistan serimiz devam ediyor. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Lütfen sizden sadece bir abonelik ve video beğenisi istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara da yazarsanız bu Taş Mahal hikayesi ve Taş Mahal hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir Hindistanlı gibi söylersek Taş Mahal.